Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çay demleninceye kadar şipşak hazırlayabileceğiniz, kıyır kıyır ağızda dağılan nefis bir kurabiye tarifiyle geldim. Tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Yoğurma kabımıza 1 su bardağı sıvı yağ alalım. Su bardağı ölçüm her zaman olduğu gibi 200 mililitre, yani klasik su bardaklarından. Ardından 1 su bardağı sıvı tahini ilave edelim. Sonrasında 1,5 su bardağı pudra şekeri ekleyelim. Eğer daha az şekerli olsun isterseniz 1,5 su bardağından biraz daha az kullanabilirsiniz. Şeker miktarı bana göre güzel oluyor, ideal oluyor. 1 çay bardağı kadar inceltilmiş ceviz ekliyorum ben. Dilerseniz bu aşamada fındık da kullanabilirsiniz, fakat ben cevizi daha çok yakıştırıyorum. İnce çekilmiş ceviz kullandım. Biraz daha parça halinde, daha iri kıyılmış ceviz de kullanabilirsiniz tercihinize göre. Bu malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra üzerine unu ilave edelim. 3,5 su bardağı unu hazırlamıştım. Unu kademeli bir şekilde ekliyorum. Bir miktar un ilave ettikten sonra birer paket kabartma tozu ve vanilyayı ilave ediyorum üzerine ve karıştırıyorum. Hafif kıvam alınca tekrar un eklemeye devam edeceğim. Unu kontrollü bir şekilde eklemenizi öneririm. Çok fazla una bulamamanız gerekiyor çünkü. Benim hazırladığım kurabiyemde 3,5 su bardağı un tam olarak ideal geldi. Belirttiğim gibi sizler kontrollü bir şekilde ekleyin ununuzu. Yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekiyor çünkü. Böylelikle daha kıyır kıyır olacaktır kurabiyeniz. Azar azar un eklemeye devam ediyorum. Unun tamamını kullanmış oldum çünkü 3,5 su bardağı un hazırlamıştım belirttiğim gibi az önce. Hamur toparlandıktan sonra çok uzun süre yoğurmanıza gerek yok. Toparlandıktan hemen sonra şekil verebilirsiniz. Bir miktar daha unu ekledikten sonra hamurum şekil almaya oldukça müsait oldu. Şöyle yakından da size kıvamını göstermek istiyorum. Elime aldığımda rahat bir şekilde şekil verebileceğim bir kıvamda. Şekil verme işlemine başlıyorum. Elimle yuvarlayarak şekil verdim. Cevizden biraz daha büyük parçalar koparıyorum ve elimle yuvarlıyorum. Boyutunu siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Cevizden biraz daha büyük parçalar halinde hazırladım ben. Elimle yuvarlayarak yağlı kağıt serdiğim fırın kabına alıyorum. Kurabiyelerimize şekil verme işlemi bitti. Son olarak ben kurabiyelerin üzerine yarım şekilde ayıklanmış cevizleri ilave ettim. Böyle sade bir şekilde de fırına verebilirsiniz tabii ki. Fakat bu şekilde görseli ve lezzeti çok daha güzel oluyor bence. Cevizi üzerine koyunca çok hafif bastırmanız yeterli olacaktır. Diğer tarafta fırınımı 180 derecede ısıtmıştım. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında pişiriyoruz kurabiyelerimizi. Kurabiyelerimizi ortalama 20 dakika kadar fırında tutalım. Daha uzun süre tutmayın. Zaten çok fazla rengi dönmeyecektir. Üzerleri çatlayacaktır. Bir tık böyle rengi koyulaşacaktır. 20 dakikanın sonunda fırından çıkardığımda şekli bu şekilde oluyor. Üzerleri biraz çatlıyor. Hiç dokunmuyorum sıcakken çünkü dağılır. Bir müddet böyle soğumasını bekliyorum. Sonrasında bir 15 dakika kadar sonrasında size kıvamını gösteriyorum. Soğudu, şu an ılık halde. Kıyır kıyır ağızda dağılan bir tarif oluyor. Şöyle nasıl dağıldığını da yakından göstermek istiyorum sizlere elimle birazcık. Çok hafif müdahaleyle zaten dağılıyor gördüğünüz gibi. Sizlere net bir şekilde göstermek istedim. Tarifi hazırlamak oldukça pratik. Çok kısa bir sürede hazır oluyor. Gördüğünüz gibi çay demleninceye kadar hazır olabilecek bir tarif. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz.
Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle, sağlıkla ve afiyetle kalın, hoşça kalın.